Machine channel on YouTube. Very good. Arkadaşlar tekrar Usta'dan değerlendirme bölümünde yeni bir yayınla karşınızdayız. Başlıyoruz. Buyur Fatih'ciğim. Merhaba arkadaşlar. Sizlerden gelen sorularda Klebs adlı kullanıcımız bir soru sormuş. Sorunun içeriği şöyle. 0-700-1-400 arasında 20 sene varsa Burak Haşhaş nasıl 2 oynuyor? Bizi aydınlatır mısın kral şeklinde bir soru sormuş. Üstadımıza soruyoruz. Klebs'ciğim. Klebs diyorsun ama güzel insan, ismini de ver yani. Öyle yani Klebs. Bir dahaki sefere ismini de yaz. Klebs ama adım bu. Buradan arıyorum de. Bana da şey gelsin abicim. Şevk gelsin yani. Bak adam yazıyor diyor ki Siirt, Bitlis, Adıyaman, Afyon, Kırşehir. Yani sen de yaz güzel insan. Şimdi Burak Haşhaş madem 0700 ile 1400 arası 20 yıl sürüyorsa Burak Haşhaş neden şu anda 1500, 1400 gelen oynuyor? Bunu anlatır mısın kral? Kral sensin bu arada, ben sana söyleyeyim. Ben kral değilim. Şimdi ben sana şunu şöyle açıklayayım arkadaşım. Bu üniteyi bak, bu ünitenin ilk başına bak. Ünitenin başına ne diyorum biliyor musunuz? 20 yıllık süreyi 5 yıla nasıl indireceksiniz onu göstermeye çalışacağım. Elimden geldiği kadarıyla. Şimdi kardeşim Burak Haşhaş denen insana bir bakın. Burak Haşhaş Gülşen Degener o güzel insanın ehemmiyetinde, o güzel insanın destekleriyle çocuk şu anda bir makineden farksız. Tam yapılması gereken şeyleri yapıyor. Belki günde 10 saat, 12 saat antrenman, psikolojik destek, sürekli iyi niyet, sürekli pozitif. Tamam, benim anlattığım bu zaten. Ama sen yani şunu söyleyeyim. Şimdi adam diyor ki günde 3 saat antrenman yapıyorum usta, 2 saat antrenman yapıyorum. Abicim olmaz. O zaman 0-700 ile 1-400 arası gerçekten 20 sene yüzersin yani. Ama Burak Haşhaş dediğin insan öyle değil. Adamda yetenek var. Adamda karizma var. Adamda çalışma var, disiplin var, destek var. Abi müsaade et oynasın. Çünkü tam bir şampiyonun yapması gereken yolculukta şu anda. Bu arada Burak Haşhaş öpüyorum seni kardeşim. Devam et, bak görüyor musun milletin dikkatini çekiyorsun. Tebrik ediyorum. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum Klebs arkadaşım. Yani adam tam yapması gerekeni yapıyor. Zaten bu üniteye başlangıç amacı da bu benim. Yani bu süreyi indirmek. Ben bocaladım. Siz bocalamayın abi ya. Yani hadi sen de belki bilmiyorum yaşını şimdi güzel insan. Ama aşağıdan gelen adam gençler var abi. Adamlar boş yere tırmalamasın ya. Yani niye gitsin ki adamın 20 yılı? Neden? Bak bugün belki gelecek o soru. O soruyu da cevaplayacağım, göreceksin. Bak armoniyi anlatacağım bugün. 2 yılım gitti armonide. Öpüyorum seni Klebs. İnşallah soruna cevabı vermişimdir. Bir diğer sorumuz ise Düş Medya adlı kullanıcımızdan gelmiş. Öncelikle usta tebrikler, güzel seri. Benim de dikkatimi çeken şey sanırım kuş bakışıyla masaya ve açılara hakim olmaya çalışıyorsun. Masa etrafında çok dolaşmadan sistem açılarını hissederek vuruyorsun gibi geldi. Zaten ustalar varış ve çıkış açılarına çok bakmıyor. Havadan o açıyı hissetmeye çalışıyor sanırım demiş. Buna nasıl bir yanıt veririz? Evet arkadaşlar. Düş Medya değil mi? Evet. Bak bu da karizmatik işte bak, Düş Medya ama ismini söylemiyor. Hepsine de aynı şeyi söyleyeceğim Fatih. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Abi bu insanlarla kontak kurmak istiyorum ya. Düş Medya ama nereden düştü? Yani o düştüğü yeri bize söylesin. Yani nereden düşüyorsun kardeş? Söyle de ki Düş Medya ama buradan yazıyorum usta. Öpücüğümü yolluyorum sana. Güzel fark etmişsin. Şimdi aslında bu soru uzun soluklu bir soru. Ama ben en kısa şekilde anlatmaya çalışayım. Bunu daha ileriki videolarda geniş anlatacağım. Yani ama şunu söyleyebilirim. Dedin ya kuş bakışı. Şimdi Ankara'da bir takipçimle birlikteliğimiz esnasında bana dedi ki usta masa etrafında bocalıyorum. Neden bocalıyorsun dedim. Çünkü 40 saniye yetmiyor. Adama 40 saniye yetmiyor ve koşturuyorum masanın başında dedi. Yani sayılara konsantre olamıyorum. Abi ustalara bakın.
Kimleri söyleyebilirim size? İsim vermeyeceğim ama zaten bilin. Şimdi şöyle diyeyim, ben ilk 16'ya bakın. Hiç ellerinde şunu görüyor musunuz? 35. Ben kaçtan çıkıyorum? 55. 55 eksi 35. 20. Bunlar yapılır. Buna zaten Diamond sistemi deniyor. Yapılır ama nasıl bir şey biliyor musun düş medya? Bunu sana ancak şöyle söyleyeceğim kardeşim. Bir tane sandalye al. Sakın zannetme ustayı kafayı yemiş diye. Sandalye al. Sandalyenin üstüne çık. Masaya öyle bir bak kardeş. Orada neyi göreceksin biliyor musun? Masanın şöyle birazcık daha küçüldüğünü ve kibrit kutusu kadar olduğunu göreceksin. Ve daha iyi göreceksin. Şimdi ustalar ne yapıyorlar? Abi çok çalışıyorlar. Çok çalıştıkları için artık o bir melike kazanıyor. Yani el melikesi, göz melikesi, kas hafızası, beyin, bütün onlar artık olması gerektiği gibi çalışmaya başlıyor. Şimdi usta geldiğinde zannediyor musunuz ki ustalar sistem yapmıyor? Abi Frederic Kodron'la 2 yıl oynadım Elversberg'de aynı takımda. Size bir şey söyleyeyim mi? Cuma günü geliyordu. Ben de cuma günü gidiyordum. Ve aynı masada oynuyorduk. 6 saat antrenman yapıyorduk Kodron'la beraber. Kafama çok 7 ıstaka 40, 5 ıstaka 40, 9 ıstaka 40 yedim yani. Ama artık sordum ona, dedim usta sistemle mi oynuyorsun, sistemsiz mi oynuyorsun? Bana ne dedi biliyor musunuz? Sistemin dedi hepsini biliyorum. Bilmediğim sistem yok. Ama dedi artık bir noktadan sonra otomatlaşıyor. Nasıl otomatlaşıyor? Şimdi baktığında usta zaten onu görüyor. Usta neyin peşinde biliyor musunuz? Bakın abiler. Fatih böyle yaptığımda beni çekiyor mu? Bir saniye. Kamerayı indirmemiz gerekiyor. Çekiyor mu şöyle abi? Böyle çekiyoruz. Çekiyor. Şurayı görüyor mu? Burayı da görüyor mu? Bir saniye. Hemen. Seni biraz açının dışına alacağız ama. Yok açımın dışına al. Sen sadece topları göster. Ben anlatmam lazım düş medyaya. Tamam. Şimdi bak düş medya. Şimdi bu topun, bak ben oraya gidip ölçmüyorum bak. Topun 20'den geldiğini zaten görüyorum abi. Hani buraya gelip ben tekrar buraya bu top 20'den mi geliyor? Bak gitti 7 saniye. Tamam mı? Sonra geldim buraya bakıyorum. Top ne çıkıyor? 33 çıkışlı 13 diyorum. Bak böyle yaptığımda da 33 ha. Ama ben yapmadan 33'ü gördüm değil mi? Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum abi. Önemli olan ne biliyor musunuz? Ustaların yaptığı bu arkadaşlar. Adam bunu zaten biliyor. Ama bir noktadan sonra artık onu 13'e attığında önemli olan ne biliyor musunuz? Bu topa yattığınızda bakın. Bakın. Bu topa yattığınızda bu topu abi şuradaki son andaki sizin topla birleşme anınız var ya, sizin için önemli olan kader noktası orası. Yani sizin burada yaptığınız hesap, yani gittin buradan baktın oradan baktın 22 saniye gitti. Sonra masanın başına geldin limaj yaptın 8 saniyede orada gitti. Ustaya bakın usta. Ustanın kafa iyi değil ha. Ne gitti? 30 saniye. Geriye ne kaldı? 10 saniye. Abi 10 saniyede sen buraya odaklanamazsın. Fokuslanamazsın. Yani sen kendine bunu yapıyorsun biliyor musun? İhanet ediyorsun. Bak bunu ben armoni bölümünde de anlatacağım ama şimdi senin sorun çünkü bununla bağlantılı. Yani şuraya geldiğinde sen buraya yattığında burada 13'ü gördün ama abi bu top 13'e nasıl girecek? 13'ten sonra sarı köşeye nasıl gidecek? Ben kırmızıya nasıl gireceğim? Bakın. Gördünüz mü? Bundan sonraki dizilimi ayarlamanız için aynı satranç gibi sizin en çok son ana odaklanmanız lazım arkadaşlar. Sistemi bilmeli misiniz? Abi sistemi bilmelisiniz ya. Sistemi bilmelisiniz. Yani onu şöyle bir yanınıza çanta taşır gibi almalısınız yani. Ondan sonra bu işe odaklanmanız lazım. Ustalar ondan bakın hiç bakmıyorlar. Nereye geliyorlar? Abi şuraya yattıklarındaki şu fokuslarına dikkat edin bak. Çünkü buraya yattığında bu adam şuna bakıyor yani. Bu topu ben atacağım da abi 13'e. Sarı ne yapacak? Ama öteki türlü ona zamanın kalmıyor. Düşmedi ya. Doğru görmüşsün kardeşim. Ben de ondan fazla düşünmüyorum. Ben de ondan düşünmüyorum fazla. Aynen bu sebepten dolayı. Son ana odaklanmaya. Ya çünkü yüksek ortalamalar öyle gelir arkadaş. Birçok birleşim var. Birçok katmanın bir araya gelmesi lazım ama en önemli olan 40 saniyeyi ayarlama abi. Onu ayarlarsan bu iş olur. Öteki türlü dağılırsın, çorbaya dönersin. Öpüyorum seni düşmedi. İnşallah sonra cevabını almışsındır.
Diğer sorumuz Reha Özçendek isimli kullanıcımızdan. Murat Ustam, yüreğine sağlık. Bir sorum olacak. Vuruşta ıstakaya baskılı vurmak, yani birinci topu ezerek vurmak gerekir diyorlar. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bir de vuruş esnasında ıstakayı sıkmak gerekli mi? Saygılar. Fatih, buraya kim biliyor musun? Bu benim doktorum ya. Ankara'ya gittik ya biz Dünya Şampiyonası'na. Allah razı olsun bizim takipçilerimizden ve gerçekten senin de tanışmanı isterim. Çok güzel bir insan ya. Kendisi doktor. Ben onu çok sevdim Fatih. Senin de seveceğini umuyorum. Ve o da bizi seven birisi. Şimdi o soruyu bana orada sordu. Ben o soruyu ona cevapladım ama ben onu ekstra burada girmek istedim. Çünkü doktoruma öpüyorum doktorumu. Selamlarımı iletiyorum. Doktorum, senin eşliğinde ötekilere de cevap vereyim. Şimdi bu topa ezerek vurmak. Istakayı bakın. Istakayı salarak sallamak. Bir de tutarak sallamak. Bakın. Bakın tutarak. Bak salarak. Bakın. Koldan. Bakın. Bilekten. Abi bir şey söyleyeyim mi size? Her bilardocunun kendi gelip bireysel olarak anlatılması gereken bir şey. Her pozisyonda değişik kullanılıyor mu bu ıstaka? Zaten vuruş bölümünde bunu anlattım. Yani buraya dedim ya do, re, mi, fa, sol, la, si, do diye. Istakanın yerleri değişiyor. Vücut bir noktadan birisine yazmış biliyor musun Fatih bana? Usta demiş. Senin demiş 13'lük serini izledim demiş. Çok enteresan bir yorum. Hoşuma gitti. Dikkatli ha. İsmini affetsin. Eğer bugün geçeceğini bilseydim ismini yazar gelirdim. Istakanın demiş arkasından tutuyorsun sen ama vuruşta demişsin ki demiş 10 puan 10 santim buradan tutulmalı ıstaka. Ben dedim ne kadar güzel bir adamsın ya. Çok dikkatli izlemişsin. Abi ne dedim size? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do ama bir noktaya geldikten sonra bakın bir seviyeye geldikten sonra artık vücut otomatik pilota geçiyor. Ne güzel bir kullandım ya. Otomatik pilota geçiyor. Otomatik pilot ne biliyor musunuz? Kendiliğinden kol o sayının gerektiği şekle geliyor. Yani bakın Blondal şuradan tutuyor. O boyuna bakın. Bakın Blondal. Boyu vardır yani 1.80'lik bir adam Blondal. Ama ıstakayı şuradan tutuyor. Bakın. Çünkü rahat kullanmak için. Ama bakın bazıları buradan tutuyor. Şimdi bunları tek tek anlatmayacağım size. Ama şunu söyleyebilirim. Yani Rehacığım, senin eşliğinde öteki insanlara da söylüyorum. Her insanın kendine göre organize etmesi lazım. Çok çalışması lazım ki artık vücut o otomatik pilota geçen duruma geçsin. Yani hangi pozisyonlarda dersen ki tutuyoruz, hangi pozisyonlarda salıyoruz, abi o da bir başlı başına bir ünite Fatih ya. Yani o da oturup yapılması gereken bir ünite. Hadi bakalım. Şimdi iç beş bantlarda, uzun iç beş bantlarda ıstakayı tutmanız lazım. Efe kare atarken ıstakayı tutmanız lazım. Bakın görüyor musunuz? Bunlar bende otomatik geliyor. Ama zannedin ben bunu sanki bir hazine bulur gibi buldum. Yani çok fazla antrenmandan sonra gelen şeyler arkadaşlar. Hangi pozisyonlarda salarak varmanız lazım ıstakayı? Hangi pozisyonlarda sanki böyle bir yere böyle top basket atar gibi topu tap diye oraya bırakmanız lazım? Bunların hepsi antrenmanla, çalışarak peyderpey gelecek olan şeyler arkadaşlar. Yani öteki türlü mucize olur ya. Bende ne olur biliyor musunuz? Şurada bir altın yaldızlı bir değnek böyle başınıza vuruyorum. Haydi bakayım. Bir oynayan 1500, 0700 oynayan 1200. Arkadaşlar çok çalışmanız lazım. Rehacığım, doktorum, orada senin yanında var ya Tolga Kiraz gibi bir melek var ha. Tolga Kiraz'a git, tamam mı? O biliyor. De ki ona, usta bana göster ya. Hani ne olur 2 dakika ilgilen. Ben Tolga Kiraz'ı gördüm bu arada Ankara'da. Gerçekten yürekten destekliyorum arkadaşım. Yani çok kişiye yardım ediyor. Tam istediğim bilardocu tipi ya. Centilmen, kibar. Yani Tolga, öpüyorum seni kardeşim. Senin için elimden gelen çabayı gösteriyorum, haberin olsun. Saygılar. Bir de arkadaşlar hani eklemek istersek
Üstadım burada sizler için hani hatalı vuruş ve doğru vuruş özellikle seri oynatma listemizdeki videolarda çekmeye çalışıyoruz. İnanın Murat hocam hatalı vuramıyor. Hep doğrusunu vuruyor topu. Hatalı vuruşu size göstermek için epey dakikalarca cebelleşiyoruz masada. Ya ben bunun hatalısını nasıl vurabilirim diyor. Ya kas hafızası o şekilde bir oturmuş ki kendisinde ıstaka ve top doğru pozisyonda buluşuyor. Hatayı bir türlü buluşturamıyor. O sadece işte konsantrasyonunu dağıtmak için ben onunla ekstra başka konularda konuşuyorum. Anca o zaman hani hatalı pozisyon çekebiliyoruz. Bu da size bir anekdot olarak benim tarafımdan aktarılsın. Ben de size saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Öpüyorum sizi. Disiplin, istikamet, kararlılık, sabırla bilardonuzu en üst düzeye taşımak adına benimle çılgın bir yolculuğa çıkmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. The machine is perfect on YouTube channel.